Sosyal medya saldırganlığı siper ardından ateş etmek. Kanal B'de Kaftav Başkanı Muhittin Ünal'ın Kaftav ve Kaftav yayınları ile Kurtuluş Savaşı'nda Çerkezler başlıklı 2 ayrı program kaydından alıntılanan oluşturulan bir belgesel yayınlandı. Yayından cımbızlanan bir cümle sosyal medyada hakaretemiz ifadelerle eleştirildi. Tarık Topçu'nun "Dört yanımız puş zulası" başlıklı yazısının altında yer alan Muhittin Ünal'a yönelik hakaret ve küfürler sosyal adlilik... Bu ne ya? Kürede değer yaratma eğilimi doğuya kayıyor. Ekonomik birimler olarak tüketiyor. Böyle hamadelik diğerlerinden daha erken doğdun diye verilmez. Özümsediği, benimsediği, bizim gördüklerimizi siz görmediniz diyen görgü tarihini edecek ya. Adalet, yorum, analiz. Onursal Galuga başlıyor. Kayıta mıyız Çetin abi? Ha, odağı aldın mı? Odağı aldın mı? Tamam. Başlarız abi. Evet, bu yakınlarda camiamızın çok önemli bir ismi. Abzeklerin Hatku sülalesinden çok değerli bir ismi kaybettik. Yaşar Bağ. Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü Sağlık Bölümü, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü bitirdi. Öğretmenlik ve avukatlığının yanı sıra Çerkezlere ve Çerkezliğe adanmış bir hayat. İstanbul'da ve Ankara'da. Ankara Derneği'nin Beşevler'deki binasının alınmasında zamanın yönetimiyle beraber köy köy, şehir şehir gezerek bağış toplayarak bu şekilde o binayı inşa edenler arasında. Yaşar Bağ, Çerkezlik ve Çerkezlerle ilgili kitaplarının yanı sıra şiir kitaplarıyla beraber tam 12 kitabı bulunuyor. Onun bakış açısı günümüz sığ tartışmalarına büyük bir ışık tutuyor. Hiçbir maddi ve manevi beklenti içinde olmadığından hiçbir konuda hayal kırıklığına uğramadım. İnsanları ne gerektiğinden fazla yücelttim ve de aşağıladım. Herkesi olduğu gibi kabul ettim. Toplumlar arasında dil, din, kültür ve kimlik farklılıkları olmakla beraber hepsinin ortak yanı insan olmalarıdır. İnsan, yapısı bakımından kusursuz bir varlık olmadığından isteyerek ya da istemeyerek hatalar yapabiliyor. Bu gerçeğin idraki ve her şey olabilir anlayışının kabulü hayal kırıklığına uğramamızı önler. Bir şeyler yapanlar yaptıklarına kusur bulunarak, yapmayanlar da yapmadıkları için eleştirilirler. Yani eleştiriden kurtulmanın yolu yoktur. Topluma karşı görevlerimi ne derece yaptığım sorulursa yapabileceğim kadar diye yanıt verebilirim. Zaten kimseden yapabileceğinden fazlasını beklememeli. Şu veya bu nedenle bize karşı tavır koyanları bu tutumlarından dolayı hiç suçlamadım. Çünkü her insan yapısının gereğini yapar. Herkes yaptıklarından ve yanlışlarından dolayı sorumlu değil midir? Diye sorulursa tam olarak değil diyebilirim. Çünkü hiç kimse varoluş kapasitesinin ve kişilik yapısının dışına çıkamaz. İstisnalar hariç. Bu nedenlerle ben kimseyi hor görmedim. Hoş gördüm. Çünkü herkes neyse oydu. Ben de öyle. 10 Ekim 1998. Yaşar Bağ'ın anı defterinden. Jineps gazetesi Ocak sayısında Kayalar Memduhiye köyüne giderek röportaj yaptı. Röportajdan öne çıkan başlık ise "Dil varsa varız, yoksa yokuz." Yani bize diyem dışarız, bize diyem dışarı oldu. Bu hazır dil konusuna girmişken ufak bir anekdot aktarayım size. Annem, ben Uzunyaylık Haber'deyim. Annem de Buğurbaş bölgesinden, Kayseri'nin. Annemin teyzesinin başına gelen bir olay. Kayseri'de komşusuyla beraber çarşıda geziyorlar. Sonra bir tuhafiyeye giriyorlar, herhalde iplik falan alacaklar. Yanında Türk bir arkadaşı var, annemin teyzesinin. Tuhafiyeye girdiğinde bayağıdır görmediği bir Çerkez arkadaşını görüyor. "Oo," diyor, "selam aleyküm, aleyküm selam. Bismillah ve ey vallahi harzunost." Bunların hepsi havalarda uçuşuyor. Ve bu uçuşma yaklaşık yarım saat falan sürüyor. Bu yarım saat süresince yanındaki o diğer Türk komşusu öyle onları öyle dinliyor. Çerkez komşusu olduğu için saygıyla dinliyor, araya da girmiyor yani. Bunun sonucunda da ama artık dayanamıyor. "Ya," diyor, "abla," diyor, "siz bundan daha deminden beri konuşuyorsunuz Çerkezce ama ben hiçbir şey anlamıyorum," diyor. Annemin teyzesi de biraz enteresan kadındır. Çok düşünmeden hızlı cevaplar verebilme yeteneğine sahiptir. Bakıyor ona, diyor ki,
Yavrum kusura bakma, ben Türkçe konuşunca dişlerim sızlıyor diye cevap veriyor. Ve şimdi geldiğimiz dönemde bizim jenerasyonun artık Çerkezce konuşurken dişleri sızlıyor. Ve bu diş sızlamamızı geçirmek adına mücadele eden ana dil hocalarına buradan selam olsun efendim. Hazır madem dil konusundayız, bu konudan çıkış yapmadan önce size birazcık yardımcı olalım. Telaffuz konusunda. Sonuçta telaffuz bir dilin kimliğidir. Kase, kabze, zigoş, pşinevo, şigebokey, velpenako, kupze, kupse, 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 use. Selam. Onursal Lagalugan'ın bir bölümünün daha sonuna gelirken Jineps gazetesinin Ocak sayısının Semerkov bölümüyle sizlere veda ediyoruz. Yorumsuz olarak. Beynamaz Abaza ölüm döşeğindeymiş. Yanındakilerden zemzem suyu istemiş. Yanındakiler şaşırmışlar. Bizden demişler. Rakı isteseydin şaşırmazdık. Zemzem suyu da aklına nereden geldi? İnsan ölürken düşmanlarıyla bile barışmalı. Tanrı'nın bu sözü geldi birden aklıma demiş. Görüşmek üzere.